Neslihan Demir ismini her duyduğumuzda bize voleybolu sevdiren kadın cümlesini kurarız. Her zaman. Demirlady'nin kadın voleybolunun ülkemizde en başarılı branş olmasında katkısı çok büyüktür. Neslihan'ı anlatmaya kelimeler yeter mi bilemeyiz ama biz bugün sizlere İsveçlilere voleybolu sevdiren, 14 yaşında milli takım formasını giyen, insanlara voleybolun Zlatan'ı dedirten isimden yani Isabelle Haak'tan bahsedeceğiz. Ülkemizde Vakıfbank forması giyen Isabelle kariyerinin henüz başında ama şimdiden adından söz ettirmeye başladı bile. 11 Temmuz 1999 yılında İsveç'in Lund şehrinde dünyaya gelen Haak'ın annesi Anita eski bir voleybolcu. Babası Robert ise koşucuydu. 9 yaşındayken kendisinden 3 yaş büyük ablası Anna ile evlerinin bahçesindeki 2 elma ağacını file gererek başladı voleybol oynamaya. Tıpkı ablası gibi o andan itibaren voleybolcu olmayı kafasına koyar ama İsveç'te voleybola ilgi yok denecek kadar azdır. Haak'ın hayali ise 2 elma ağacına gerilen fileden daha büyüktür ve kendisi için dünyanın en iyi voleybolcusu dedirtmek ister. Henüz 10 yaşındayken babası Robert'i kaybetti. Bu acı onun voleybola sıkı sıkıya bağlanmasına sebep oldu. Annesi Anita da eşini kaybetmesinin ardından kızlarının Ängelholm voleybol takımında oynayabilmesi için Ängelholm'e taşınma kararı aldı. Ängelholm'te voleybol oynamaya başlayan Haak'ın yeteneği o kadar büyüktü ki fark edilmemesine imkan yoktu. Daha 10 yaşındayken İsveç'te Isabelle Haak ismini duyurmaya başlamıştı bile. 3 sene sonra Ängelholm A takımına yükselir. 14 yaşında da İsveç milli takım formasını giyer. Letonya önünde çıktığı ilk maçta da maçın en değerli oyuncusu seçilir Haak. Voleybolun Zlatan'ını bulan İsveç Olimpiyat Komitesi de hemen harekete geçerek kadın voleyboluna daha fazla yatırım yapma politikasını eyleme döker. Hedef önce 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmak, ardından 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında da madalya kazanmak olarak belirlenir. Daha 14 yaşında Ängelholm'de 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşarken bu sezonlarda hem en değerli oyuncu hem de en skorer oyuncu unvanlarının sahibi olur. Dünyanın en iyi voleybolcusu olmayı kafasına koyan Haak'ın ülkesinden ayrılma vakti gelmişti. Kardeşi Anna, voleybol bursuyla Amerika'nın yolunu tutarken Isabelle'in tercihi profesyonel olmaktır. ABD'ye gitmeyi kabul etmeyerek kararını Fransa'nın Béziers takımından yana kullanır. Nedeni de hayatını kaybeden babasının Fransız olmasıdır. Annesiyle birlikte Fransa macerasına başlayan Isabelle, Béziers'de oynadığı voleybolla Fransızları sadece bir sezonda kendine hayran bırakırken takımıyla Fransa Kupası'nda finale yükselir ve 2016-2017 sezonunun en değerli oyuncusu seçilir. İsveç'in bu yükselen değerini İtalyan ekibi Scandicci'yi çalıştıran Carlo Parisi gözüne kestirir ve Haak bir sezonluk Fransa macerasının ardından şimdi de İtalyanları büyülemek için yola koyulur. İlk sezonunda bir skor makinesine dönüşürken 491 sayıyla ligin en skorer ismi olur. Haak artık İtalyanlar için İsveç kraliçesidir. Bir sonraki sezon Imoka'ya kaybedilen yarı finalin ardından gözyaşlarına hakim olamaz. Kaybetmeyi sevmeyen, kaybetmeyi reddeden bir yapısı olan Isabelle artık sadece bireysel ödüller değil, uluslararası arenalarda kupalar kazanmak istiyordur ve bunun için de en iyilerin kulübüne gitmelidir. O teklifte 2019 yaz aylarında kupa avcısı Vakıfbank'tan gelir. Voleybolun Zlatan'ı artık en iyi voleybol kulübündedir. Hollandalı voleybolcu Lonneke Slootjes'in deyimiyle voleybolun Real Madrid'indedir. Şu anda ülkemizde voleybolunu geliştirmeye devam ediyor Haak. Henüz 20 yaşında ama otoriteler onun için birkaç seneye dünyanın en iyisi olacak diyor. Bakalım İsveçlilerin voleybolun Zlatan'ı hedefine ulaşabilecek mi?